Come. Good? You like? Sevdanın son vuruşu. Göğüslerim yanmaya başladı. Dostlar herkese selamlar. Biliyorsunuz Vietnam'dayız. Vietnam Da Nang'dayız. Şu anda Vietnam Da Nang'daki otelimden Ramazan'ın ilk günü ve yarım saat sonra orucumuzu açacağız. İlk orucumuzu açacağız. Ramazan'daki düzenim. Dostlar ben bir şeyi anlatmayı da severim. Tabii ki bir anlayacak insanı anlatmayı severim. Ama birçok da insan var ki görerek anlayabiliyor dostlar. Ben o görerek anlayabilen insanlara da, anlatarak anlayabilen insanlara da bir şeyler anlatmayı, bir şeyler öğretmeyi seviyorum. Ben de bu arada yaşayarak öğrenenlerdenim. Ben en zoruyum dostlar. Ben harbi tecrübe ediyorum, anca öğreniyorum. Birileri beni uyardığı zaman dinlemiyorum. Ama ben kendim sevdiğim bir insanın başına bir şey geleceği zaman, ben de bunu öngördüğüm zaman bak güzel kardeşim bu böyleyken böyle, böyleyken böyle. Bunu hem uyarıp hem de sert bir dille uyarıp ona geçirmeyi çok seviyorum. Böyle bir karakterim var. Bugün bir günlük Ramazan düzenimi çekeceğim. Şu anda oruçluyum. Yarım saat sonra iftarımızı açacağız. Ondan sonra sporumuza gideceğiz. Ondan sonra ben gün içinde neler yapıyorum, nasıl yapıyorum, Ramazan'da ne yiyorum, ne içiyorum, kaç defa öğün yapıyorum, sahuru nasıl yapıyorum, iftarı nasıl yapıyorum, onu nasıl, bunu nasıl yapıyorum. Hepsini size göstereceğim dostlar. Siz de Ramazan'daki düzeninizi aşağı yukarı buna göre ayarlayabilirsiniz. Benim yaptıklarımı göstereceğim. Bir de bu böyle olursa, bu böyle olursa, şu şöyle olursa nasıl olur diye de bir şeylerden bahsedeyim. Dostlar yemeğinizi de, sporunuzu da ne zaman isterseniz yapabilirsiniz. Ya kaldırabilecekseniz, enerjiniz varsa, susamadıysanız, iyi hissediyorsunuz kendinizi, iftardan önce bile yapabilirsiniz. İftardan önce yaparken ağır yapmamak önemlidir. Ağır yapmayın. Hem enerjiniz hemen biter. Benim enerjim bitmez kardeşim diyorsan da ya vücudunda uzun süredir yemek yok. Sakatlanma ihtimali olabilir. Yani Ramazan'da sakatlanmazsın Allah'ın izniyle de. Yani sakatlanma ihtimali olabilir. Olmasın. Anlatabiliyor muyum? İftardan önce yapıyorsanız sporunuzu birazcık daha sakin çalışmakta fayda vardır. Ramazan dostlar yağ yakım dönemidir. Dolayısıyla yağ yakım bilgilerinizi kullanabilirsiniz. İftardan önce mesela tatlı sert bir antrenman yapıp bol tekrarlı güzel böyle kaslarınızı uyarıp hemen ondan sonra güzel bir yemek, iftarınızı veya protein tozunuz varsa protein tozunuzu ayarlamak gayet güzel olacaktır. Ama ben tabii ki biraz daha profesyonel olarak bir spora baktığım için öncelikle protein tozumu içeceğim. Ondan sonra yemeğimi yiyeceğim. Ondan sonra güzel bir sporumuzu yapmaya gideceğiz dostlar. Benim düzenim böyle ama iftardan önce de yapabilirsiniz. Hemen iftarda çok bir iki çorba, böyle çok hafif bir protein tozu olur, hafif bir protein olur. Onu içip, onu yiyip de yapabilirsiniz. Sonra sporunuza gidip sporunuzu iftardan öncesine göre nispeten biraz daha sert de yapabilirsiniz. Ya da güzel sağlam bir iftarınızı yapıp o yemeğin sindirilmesini bekleyip ondan sonra spora gidebilirsiniz. Mesela benim şu anda olduğum yerde bir tane Müslüman belki var, o da benim. İkinci Müslüman var mıdır emin değilim dostlar. Gerçekten emin değilim. Uzun zamandır buradayım, bir tane Müslüman görmedim. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Dediğim gibi iftarınızı sağlam yapıp iftardan 2 saat sonra gidip adam gibi sporunuzu da yapabilirsiniz. 5 öğün yapıp 5 öğün sonra onun sindirilimi ve o zaman da gidebilirsiniz. Sahurdan sonra da gidebilirsiniz. Sahurdan önce de gidebilirsiniz. Yani dostlar kendinizi paralamayın. Ama bu şöyle değil. Kendinizi ne zaman uygun hissediyorsunuz. Ben güzelce şimdi iftarımı protein tozu ve yulafla açacağım. Tadında bir yulaf koyacağım. İftarda protein tozu ve yulafla önce iftarımı yapacağım. Ondan sonra gidip yemeğimi yiyeceğim. Ondan sonra gidip sporuma gideceğim. Sahurda şekerin içine yulafı basıyorum. Sahur olduğu için ama iftarda midemi aşırı derecede yormasını istemediğim için yulafı basmayacağım. Kararında 50 gram 60 gram kadar yulaf koyarım. Sonra bir de çünkü üzerine gidip yemek de yiyebileceğim için. Şimdi vücudunuzun da yediğiniz yemeği bir sindirme, bir alma kapasitesi vardır. Anlatabiliyor muyum? Ben şimdi protein tozunu basayım, yulafı basayım ve sonra hemen ardından gideyim yemeğimi yiyeyim. Yani hani yemekten alacağım verimi düşürürüm. Öyle söyleyeyim. Şu anda tam sadece hemen iftarda kanıma hızlı karışsın diye güzel bir şey hazırlayacağım. Ondan sonra da gidip yemeğimizi yiyeceğiz. Ondan sonra gidip spor, düzen. Aklıma gelecek bir şeyler olduğu zaman ben tekrardan size bunları anlatacağım dostlar. Ramazan'da benim düzenim ve Ramazan'da sizin düzeniniz nasıl olmalı? Kısa bir şekilde özetlediğimi düşünüyorum. Fazla tribe girmeyin. Ne yaparsanız doğrudur. Sakin çalışmak iyidir Ramazan'da. Tabii ki iftarda bir öğün, 2 öğün, 3 öğün yaptınız. Türkiye'de yaşıyorsunuz. Salonlar belki sahura kadar açık. Salonlarınız, böyle imkanlarınız var. Yani o zaman tabii ki bir şey demiyorum. Gidin basabildiğiniz kadar ama ben burada sakin çalışmak zorundayım. İmkanı olana da imkanı olmayana da iftardan önce de, iftardan sonra da, sahurda da, sahurdan sonra da spor yapan herkese ufak beyninde bazı taşları oturtabildiğim bir video olmasını umuyorum. Kendinize iyi bakın. Bundan sonra uygulamaya geçelim. Hadi başlayalım. Dostlar şimdi temiz bir şekerimiz var. Su koyuyoruz. Ulan suyu da saklamıştım, şimdi orucu unuturum, alırım içerim diye. Bir an şaşırdım su nerede diye. Dostlar eğer kilo almak isteyen bir insansanız
bunu sütte koyabilirsiniz. Kanına hızlı karışsın istiyorsan bunu suda koyabilirsiniz. Yok şu kadar mı su koyayım, şu kadar mı su koyayım, yok bunu böyle mi içeyim, şöyle mi içeyim, bunların hiçbir önemi yoktur. Suyunu ya da sütünü koyarsın. Yoğun tat seviyorsan az koyarsın kardeşim. Veya kanında uzun süre kalsın, uzun süre sindirilsin İstiyorsan az koyarsın. Hemen kanına karışsın diyorsan çok fazla koyarsın. Hemen istiyorsan su koyarsın. Uzun süre kanında kalsın istiyorsan süt koyarsın. Kilo vermek istiyorsan su koyarsın. Kilo almak istiyorsan süt koyarsın. Ben şimdi hemen kanıma karışsın, fazla vücudumu yormasın diye düşündüğüm için birazcık fazla suyumu koyuyorum. Bir tane dolu protein tozumuzu koyalım, bir ölçek. Hemen ardından bir tane de böyle yarım koyalım. Yarımdan biraz daha fazla olsun. Yulaf 50 gram kadar koyacağım. Hop 10 gram, 20 gram, 30 gram, 40 gram, hop 50 gram. 60 oldu. 60 gram kadar yulaf. Şu an dostlar iftara daha 20 dakikamız var. 20 dakikada ben şimdi bunu iyice çalkalayacağım ki yulaflar da böyle o sertliğini birazcık yitirsin. Birazcık yumuşasın ki kanıma hemen güzel bir şekilde karışsın. Planlarımız yolunda gitsin. Şurada da birazcık benim vitaminlerim var dostlar. Burada kreatin ve BCA mix var. Aynı zamanda glutamin var dostlar. Bunları ben kendim mix yaptım. Hepsinin ölçeği içinde, ben onların hepsini ayarlıyorum kendimce. Karaciğer koruyucum var. Balık yağı var dostlar. C vitamini. D3K2. Bunu zeytinyağı gibi düşünebilirsiniz. Buranın yerel bir yağı. Bunu denemek için aldım. Tabii ki doğal olarak biraz koruyucular, bir şeyler var. Glufor falan filan. Mide koruyucumuz, işte folik asitimiz var. Bir şeyler var. Onları kendime göre ayarlıyorum. Orada detaylara girmek istemiyorum. Çok fazla kafanızı bulandırmak istemiyorum. Kendime göre vitamin miximi alacağım. Bununla birlikte iftarımızı da hazırlıyoruz. Bu böyle yumuşayan olsun dostlar. Bu video bu arada dediğim gibi bugün Ramazan'ın ilk günü. Bu arada hepinizin Ramazan'ını kutlarım dostlar. Ya bu günleri kaçırmayın. Bugünler aydınlanma günü. Bugünler fark edilme günü. Bugünler rıza kazanma günü. Bugünler nefsimizi kendimizi geliştirme günü dostlar. Bugünler aklımızı fark etmenin günü. Bugünler yani dünyayı, ahireti fark etmenin günü. Fark edici günleri. Ya o enerji, detoks, metoks yani yoga, moga ne kafalar yaşıyorsunuz. Gelin 2 gün bir ay oruç tutun. Bir daha buna inanarak yapın. O zaman ben sizin farkındalığınızı, o zaman ben sizin rahatlığınızı, o zaman ben sizin huzurunuzu göreyim. İftar saati gelsin. Görüşürüz. Annem yazmış. Ne yazmış bakayım. Vietnam oruç saatlerinde yazmadıysa iyi. Başka bir şey yazmış. Dua yazmış, dua. Vallahi suyu içince var ya, vücudumun boş olduğumu hissettim, acıktığımı hissettim. Yulafları iyice parçaladım. Vitaminlerle birlikte gönderelim abi. Dostlar protein tozu içince var ya, acıktığımı ve vücudumun boş olduğunu hissettim. Birazdan yemek yemeye gideceğiz. Şu an akşam namazını kılıyorum. Sonra yemek yemeye gidiyoruz. Dostlar bir anda bir sürü işim çıktı. Ama hepsini hallettim, şimdi yemek. Burası benim otelimin girişi dostlar. Benim kapının önü. Şu yaz ileride bildiğim bir tane güzel restoran var. Nispeten yemekleri biraz daha temiz yapıyorlar. How are you? Red fish again. Red fish. Slapper. Yes, slapper. Burada mangal yapıyorlar. Pervaneyi buraya koyuyor. Bu da dumanı dışarı atıyor sözde. Nasıl yalandan gülüyoruz birbirimize ama. Emekçi adam. Come on. How are you my sister? Red fish, big rice. Yes. Onların tanrıları dostlar. Hazreti Musa'nın, Hazreti İbrahim'in uzantıları. Dostlar burayı ilk defa bu kadar kalabalık görüyorum ve ilk defa bu kadar uzun sakalı olan bir insan görüyorum. Bugün gerçekten çok dolu burası. Ben de Po diye bir arkadaş edindim. Sağ olsun beni masasına kabul etti. İftarım da geldi. Güzel bir balık, güzel bir pilav, güzel bir sarımsak. Po! İt. Güzel bir acı. Ananasım da ayağıma geldi. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Aldıklarına ve verdiklerine. Dostlar bu şimdi bir Ramazan videosu. Burada kendimi tutmayacağım bak. Diğer videoda tutuyorum. Yok gösteriş yapıyorsunuz, yok bilmem ne demeyin diye kendimi tutuyorum. Bu bir Ramazan videosu kardeşim. Bırakın içimi dökeyim ya. Şimdi tatlı niyetine 2 dilim ananasımı yiyeceğim. Bir de kahve belki içerim. Sonra spora gideceğim. Daha öncelerde harbiden Ramazan'ı kaçırmışız dostlar. Biz Ramazan nedir bilmiyormuşuz, size öyle söyleyeyim. Dostlar şimdi yemekten kalktığım saat gördüğünüz gibi 19.39. Otelin spor salonu normalde 9'da kapanıyor ama tabii ki de ben oraya girecek yollar biliyorum. Oradaki çocukları kafalıyorum. Hemen onlara bir çikolata, bir hediye artık. Brother I love you artık ne istiyorsun? Yani tabii kafalamak değil, kandırmak değil. Neyse o. Hep samimiyim. Geldiğimden beri zaten içim neyse dışımda o onlarla birlikte. İyi anlaşıyoruz yani çocuklarla. Çocuklar da sağ olsun orada restoran var. Restoranı kapatana kadar bana spor salonunda izin veriyorlar. 9'a kadar vaktim var. 9'da otelde olsam iyi olur. Şimdi hızlı sindirime ihtiyacım olduğu
için dostlar birazcık yürüyüş yapacağım. Son böyle bir yarım saat kala da belki bir yerde otururuz, o sırada da Instagram'da falan paylaşacaklarımı paylaşırım. Bir mesajlara falan bakarım. Olabildiği kadar yani araları basit işlerimizde sıkıştırırız. Ondan sonra zaten sporumuzu yapacağız. Ondan sonra da odaya geçeriz. Vallahi bilmiyorum, geleceği biz bilemeyiz. Yaşıyoruz işte, bakalım neler yaşayacağız. Şu anda yemeğimizi yedik, başladık yürümeye. Dostlar spordan önce güzel bir double espresso içiyorum. Kapılar açıldı. Yemeğimizi yedik. Daha sindirilmedi bile, bu yemek için en az 2 saat beklemem lazımdı. Ama 1 saatten biraz fazla bekledik. Önemli değil. Salonun kapanmasına son yarım saat kaldı. Önemli değil. Şimdi size gerçek antrenman nasıl yapılır göstereceğim, benim gerçek dostlarım. Bu videoyu izleyen gerçek o dostlar diyorum ya. Dostlar, gerçek antrenman budur. Are you okay? Fine, thank you. I know you will close short time. And brother, I know it's late time. Okay? I love you. Dedim ona. Dedim biliyorum çok geç oldu. Seni zora sokmayacağım. Sessiz yapacağım, merak etme. Hadi bakalım, bismillah. Öncelikle ısınıyoruz dostlar. Göğsünüz büyüsünü istiyorsanız önce incline bench press dostlar. Yani üst göğüs çalışacağız. Üst göğüsü doldurursak göğsümüz görünür. Dostlar, dinlenme süresini normalde 45 saniye 50 saniye tutmayı seviyorum ama bugün 30 saniye tutacağım. Bana diyeceksiniz hipertrofi için birazcık az değil mi? Az değil dostlar. Ya kas nereden bilsin tekrar sayısını, kas nereden bilsin dinlenme süresini. Dinlenme süresini de az tutuyoruz. Antrenman da ona göre az tutuyoruz. Antrenmanda şokumuzu vereceğiz kas grubumuza. Sonra gideceğiz, dinleneceğiz, yemeğimizi yiyeceğiz. Vücudumuzu onarması için, zaman onarması için enerji bırakacağız. Dostlar, antrenmanda hiçbir zaman olay ağırlığı kaldırıp indirmek değildir. Hangi kas grubunu hissediyorsanız, hangi kas grubunu çalışıyorsanız orayı hissedeceksiniz. Orayı sıkıştıracaksınız. Oraya kan göndereceksiniz. Mesela ben şu anda göğüs çalışıyorum ya, pazularımla göğsümü sıkıştırıyorum, açıyorum. Ağırlıklar, elimdeki ağırlıklar umurumda bile değil. Odaklanıyorum göğsüme. Göğsümü sıkıştırıyorum ama böyle değil. Böyle, anlatabiliyor muyum? Harbi sıkıştırıyorum. Göğsüm böyle şu an sert olacak. Böyle yalandan değil. İzleyerek anlamaya çalışın. Gerçi bildiğinizi biliyorum. Birçoğunuzun bildiğinizi biliyorum. Ben yani size fark ettiriyorum. Ne yapacağınızı bildiğinizi biliyorum. Ben size bir kelime söylediğimde anladığınızı biliyorum. Bir de izleyerek anlamaya çalışın. Hemen anladım ben, tamam değil. Öğren, anla, izle, uygula, dene. Seviyoruz, ne yapalım? 3 set güzelce hem ısındım hem antrenmana başladım. Nabzım da iyi durumda.
Çocuğa sessiz olacağız dedik. Sessiz olalım bari. Göğüslerim yanmaya başladı. Sanırım bu sistemde gücümün sonuna geldim. Sevdanın son vuruşunu yapacağım. Ondan sonra tabii ki hipertrofiye devam ama farklı şekilde devam edeceğim. Şimdi gücümün bittiğini anlıyorum ya. Bir tık fazla bir dinleneceğim. Şöyle bir dakika bir kendimi toparlayayım. Sonra sevdanın son vuruşu. Sonra farklı bir antrenman tarzıyla devam. Dostlar bench press'te ağır çalışıyorsanız, kendinize göre ağır bir ağırlıkla çalışıyorsunuz eğer, ellerinizi çok açık değil de nispeten birazcık dar tutmak iyidir. Göğsünüzü doldurun. Şu anda benim olduğum gibi gücünüz tükenişe geldiği zaman, ağırlıkları hafiflettiğiniz zaman ellerinizi hafif açık tutarak yapmak iyidir. Hem göğsünüz esnesin hem de dolsun. Yani ağır ve dar tutuşla birkaç tekrar yaptıktan sonra daha fazla yapmanıza gerek yok. Hafiften ağırlığı düşürüp hafiften geniş tutup biraz daha göğsün dışlarına yaygınlık verip biraz daha göğüse yaygınlık verip biraz daha esneklik yapmak iyidir. Ya bunların canını yerim. Bunlar da beni var ya bir kere uyardılar beni. Ben tabii ki tutamadım kendimi. Bir daha bana ne selam, ne sabah, ne uyarı. ya. Sevdanın son vuruşu. Hi. Come together. Are you going to attend the Olympic Games? Not yet. Not yet? Not yet. Maybe one day. Where are you from? I'm from Turkey. Oh, yeah. Where are you from? South Korea. Ah, we are mate. What? We are mate. Yeah, We go war together. Yeah. Korelilermiş, Güney Koreliler. Güney Koreli burada çok var ve gerçekten Türkleri çok seviyorlar. Biz de onları seviyoruz. Onlar için savaşmışız zamanında. Ayla. Ve doğru insanlar için savaşmışız. Enough. Believe me. Hem çok ağır almış hem çok fazla tekrar yapıyor. Kendini aşırı zorluyor. Ne ısındılar ne bir şey. Ama şu an normalde uyarırım, normalde anlatırım da şu an kendi işim başımdan aşkın. Şimdi dostlar, kasa hasar verme olayını bitirdim şu anda. Şu anda pump gönderelim, birazcık açalım, gerelim, gençlik verelim, keyif alalım, ağırlığı düşürelim. Kendimizi parçalamaya ne gerek var? Parçaladık zaten, daha ne kadar parçalayacağız? Kendini 1 saat, 1,5 saat parçalamana ne gerek var spor salonunda dostum benim? Bir dakika daha dinlenmemiz zamanı geldi. Bir dakika daha dinleneyim. Suyu da öyle birden içmek yok dostlar. Yavaş yavaş yudum. Postacı yürüyüşü.
Dostlar antrenmanımı ne kadar kısa olarak planlasam da şu anda omzumda, sizin o sporu yaptığınızda 1 saat sonra gelen o hani göğüs çalıştığınızda omzunuzda bir ağrı hissediyorsunuz ya dostlar. Yaklaşık 15-20 dakikadır spor yapıyorum. Şu an sol omzuma o ağrı geldi. Sol omzum zaten sakattı. Bu ne demek oluyor? Bu kadar göğüs yeter. Şimdi birazcık da fly yapalım. Bitti antrenman, daha ne olsun. Her gün bunu yapmak yeter. Hevesinizi kaybetmeyin. Salonunda saatlerce geçirip spor hevesinizi kaybetmeyin. Planlı değildi. Ve burayı editlemeyeceğim. Belki bir şeyler çıkartırsınız bazıları. Ağırlıkları düşürdüm. Dostlar yaptığım spordan şu anda tatmin oldum. Şu anda istersem 2 dakikada dinlenebilirim. İstersem 5 dakikada dinlenebilirim. Son buranın kapanmasına da son 5 dakika kaldı. Görev bitti. Birazcık da kendim ne istersem onu yaparım. Sonra neler yapacaklarımı videolu bir şekilde size anlatmak istiyorum. Dostlar kendi kendime bile eğlenemeyecek kadar, keyif alamayacak kadar güzel bir antrenman yapmışım. Bu kadar yeter. Yalandan bir şeyler yapayım dedim ama kesinlikle ne gücüm kalmış ne isteğim. Her videoda olduğu gibi ufak bir form check yapalım. Sonra protein tozumuzu içelim. Sonra gidip yemek yiyelim sahura kadar. Come. Come, what happened? Çocuklar beni gördü, korktular. Tam da üstü çıkardım, vücudu bir koydum. Come here. I am friend, I love you. Is it good? You like? Çocuklar beni gördü, korktular. Oğlum korkması gerekenler sizler değilsiniz. Çocuk ışıkları kapattı, biz de çıkalım da. You come? No? Yes. Come. Yeah, thank you. Ah be brother ya. Why you didn't come? Yeah. Oh. Because I don't think you No. love me. Ah be brother. Yeah. Ah be brother. I love you brother. I told you I love you. I like know, but I think you will love me once. You say hi for my YouTube. Yes, hi. You helped me too much brother. Yes. Thank you brother. I will subscribe YouTube. Thank you brother. Bye bye. Dostlar evden çıktım, tekrardan geldim yemek yemeye. Sarımsak istiyorum, tuz istiyorum. Küçücük getiriyorlar. O kadar küçük getiriyorlar, gerçekten yetmez yani. Çok küçük getiriyorlar sarımsak ve tuz istediğimde. Bu defa 2 kişiden ayrı istedim. Bu sefer de biraz fazla getirmişler. Bu da aslında yeterdi. Dostlar yine geldim yemek yemeye, öğün yapmaya. Hemen sizinle öğünümü paylaşıyorum. Sarımsağım var, pilavım var, yağsız, tuzsuz, birazcık baharatlı, kırmızı etim var dostlar. Su zaten olmazsa olmaz, onu saymıyorum bile. Bu arada saat 12 çeyrek, yaklaşık bir 4-5 saatim daha var.